Bosna Hersek'in Dünya Kupası kadrosunda yer alan bir oyuncu. Transfermarkt'ta Beşiktaş'ın yanı sıra Salzburg, Leipzig ve Slavia Prag gibi kulüplerle anılıyor. Normal şartlarda bu cümleleri duyduğunuzda aklınızda belirli bir oyuncu profili oluşur. Benim de oluşmuştu. Ama Ermin Mahmiç'in maçlarını detaylı izlemeye başladığımda işler biraz değişti. Çünkü bir pozisyonda ceza sahasına koşu atıp gol buluyor. Bir başka pozisyonda savunma arasına milimetrik bir pas bırakıyor. Dakikalar sonra duran toptan takım arkadaşına asist yapıyor. Ve bütün bunları izledikçe kendimi sürekli aynı soruyu sorarken buldum. Ermin Mahmiç gerçekten sadece bir 10 numara mı? Çünkü kağıt üzerinde öyle görünüyor. Ama saha içinde bazen ikinci bir forvet gibi davranıyor. Bazen ceza sahası çevresinde skor tehdidine dönüşüyor. Bazen de top ayağına geldiğinde hücumun devam etmesini sağlayan bağlantı oyuncusu gibi rol alıyor. Peki son 2 sezonda Avusturya 2. Liginden çıkıp Bosna Hersek milli takımı ve Dünya Kupası kadrosuna yükselen Ermin Mahmiç tam olarak nasıl bir oyuncu? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Ermin Mahmiç hakkında video hazırlarken ilginç bir problemle karşılaştım. Çünkü oyuncuyu hangi özelliğiyle anlatacağımı seçmekte zorlandım. Isı haritasına bakıyorsunuz ikinci bir forvet gibi oynuyor. Ceza sahasına yaptığı koşulara bakıyorsunuz golcü bir oyuncu gibi davranıyor. Ama videoya uzaktan şutlarla başlamak zorundayım. Çünkü Mahmiç'i izlerken gözünüzü ilk yakalayan şey bunlar oluyor. Açıkçası ben de oyuncuyu hatırladığım kadarıyla en çok ceza sahası hareketlerinden etkilenmiştim. Fakat görüntüleri toplamaya başladıkça sürekli aynı şey dikkatimi çekti. Top Mahmiç'in ayağına geldiği anda kaleye olan mesafe ne olursa olsun şut ihtimali bir anda ortaya çıkıyor. Çünkü bu oyuncu fırsat bulduğu anda sorumluluk almaktan çekinmiyor. Bu pozisyonda da topu orta sahaya yakın bir bölgede alıyor. Önünde boşluk olduğunu görünce rakip ceza sahasına kadar taşıyor ve sol ayağıyla uzak köşeyi buluyor. Bir sonraki pozisyonda yine benzer bir özgüven görüyoruz. Savunmanın yerleşmesini beklemiyor. Açı bulduğu anda vuruşunu yapıyor ve kaleciyi zorlayan bir şut çıkarıyor. Hatta bazı pozisyonlarda topu düzeltmesine bile gerek kalmıyor. Ceza sahası yayı çevresinde aldığı ilk toplarda çok hızlı şekilde yüzünü kaleye dönebiliyor. Rakibin yerleşmesine fırsat vermeden vurabilmesi onun en dikkat çekici özelliklerinden biri. Ve bence önemli olan nokta tam olarak bu. Mahmiç'in bu sezon attığı gollerin tamamına baktığınızda çok farklı senaryolar görebiliyorsunuz. Geçiş hücumları var, ikinci toplar var, duran top organizasyonları var. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Kaleyi gördüğü anda vurmayı düşünüyor. Mahmiç'in bu sezon ligde 7, kupada bir olmak üzere bütün kulvarlarda toplam 8 golü var. Maç başına 2,5 şut çekiyor ve maç başına isabetli şut sayısı 0,8. Ancak dikkatimi çeken şey gol sayısından çok bu gollerin nasıl geldiği oldu. Çünkü bu gollerin bir kısmı ceza sahası içinden gelirken bir kısmı ceza sahası dışından geliyor. Hatta sezon boyunca kaleyi gördüğü birçok pozisyonda da şansını denemekten çekinmediğini görüyoruz. Elbette her denemesi gol olmuyor. Kalecilerin çıkardığı direkten dönen ya da çok az farklı dışarı giden şutları da var. Ama maçları izlerken bende oluşan his şu oldu. Mahmiç topu ayağına aldığında oyunu yavaşlatıp doğru pası arayan bir oyuncudan çok pozisyonu bitirmeyi düşünen bir oyuncu gibi davranıyor. Belki de bu yüzden izlediğim birçok pozisyonda onu klasik bir hücumcu orta sahadan çok geriden gelen bir gol tehdidi gibi hissettim. Ve aslında birazdan konuşacağımız bölümün temeli de burada yatıyor. Mahmiç'i izlerken dikkatimi çeken şeylerden biri de şu oldu. Top takımındayken ilk yerleşimi genellikle 10 numara bölgesinde. Yani kağıt üzerinde baktığınızda hücumcu orta saha olarak değerlendirmeniz çok normal. Ama hücum gelişmeye başladığı anda işler değişiyor. Çünkü Mahmiç bulunduğu bölgede kalmayı seven bir oyuncu değil. Sürekli ceza sahasına yaklaşmaya, savunma hattının arkasındaki boşlukları değerlendirmeye ve pozisyonun son noktasında bulunmaya çalışıyor. Bu yüzden de birçok pozisyonda bir 10 numaradan çok ikinci bir forvet gibi davranıyor. Ve bence bu sezon attığı gollerin önemli bir kısmını açıklayan şey tam olarak bu. Aslında burada dikkat edilmesi gereken şey sadece ceza sahasına girmesi değil. Mahmiç'in koşularına baktığınızda çoğu zaman topun olduğu yeri değil, topun geleceği yere hareketlendiğini görüyorsunuz. Bu da onu savunmacılar açısından takip edilmesi oldukça zor bir oyuncuya dönüştürüyor. Bunu sadece attığı gollerde de görmüyoruz. Golle sonuçlanmayan birçok pozisyonda da aynı alışkanlık devam ediyor. Örneğin burada top sol kanattayken Mahmiç'in yaptığı koşuya dikkat edin. Topa değil doğrudan arka direğe hareketleniyor. Bir sonraki pozisyonda ise bu kez ön direğe koşu attığını görüyoruz. Üstelik bunu topun çıkmasını bekledikten sonra değil, orta daha yapılmadan önce başlatıyor. Bu detay küçük gibi görünebilir. Ama ceza sahası içindeki birçok pozisyon aslında birkaç saniye önceden alınan bu kararlarla oluşuyor. Mahmiç'in listeme girmesini sağlayan özelliği aslında tam olarak buydu. Çünkü sürekli olarak doğru zamanda doğru bölgede olmaya çalışıyor. Ceza sahasına doğru koşuya atmak işin ilk kısmı. Mahmiç'in farklı olduğu nokta ise buradan sonra başlıyor. Birçok oyuncu doğru koşuyu yapabilir. Onu farklı kılan şey ise pozisyonun devamını da takip etmesi. Bu yüzden seken toplarda, ikinci toplarda ve savunmanın kısa süreli konsantrasyon kayıplarında kendisini sık sık pozisyonun merkezinde görebiliyorsunuz. Bazen doğrudan golü buluyor, bazen golü kaçırıyor. Bazen de takım arkadaşlarına fırsat hazırlıyor. Ama ortak nokta aynı. Pozisyon devam ettiği sürece Mahmiç de pozisyonun içinde kalmaya devam ediyor. Ve bence bu özellik özellikle skor üreten oyuncularda sık gördüğümüz bir alışkanlık. Çünkü birçok gol aslında ilk aksiyonda değil, ikinci ve üçüncü aksiyonlarda geliyor. Ve bence burada dikkat çeken başka bir detay daha var.
Mahmiç birçok pozisyonda ceza sahasına ilk giren oyuncu olmuyor. Bunun yerine savunmanın dikkatinin topa yöneldiği anları kullanmaya çalışıyor. Bu sayede rakip oyuncular onu takip etmeyi bıraktığında kendisine küçük de olsa bir alan yaratabiliyor. Ve bazen bir hücumun en tehlikeli noktası tam olarak bu oluyor. Çünkü savunmacılar topun olduğu bölgeye odaklandığında Mahmiç çoktan kendisine oynayabilecek bir pas açısı oluşturmuş oluyor. Bazı pozisyonlarda bunu son vuruşla tamamlıyor, bazılarında ise tamamlayamıyor. Ama ortak nokta değişmiyor. Top ceza sahasına her yaklaştığında Mahmic'i tekrar tekrar tehlikeli bölgelerde görmeye başlıyorsunuz. Açıkçası bir süre sonra top ceza sahasına yaklaşırken benim de gözüm istemsizce onu aramaya başladı. Çünkü birçok hücumda topun gideceği yeri doğru tahmin eden oyunculardan biri olmayı başarıyor. Evet, oyununda en çok dikkat çeken şeyler şutları ve ceza sahası koşuları. Bu yüzden top ayağındaykenki becerileri biraz arka planda kalabiliyor. Ama maçları izledikçe burada da beklediğimden daha fazla şey gördüm. Öncelikle Mahmiç sürekli risk arayan bir oyuncu değil. Birçok pozisyonda oyunu basit oynamayı tercih ediyor. Ama doğru anı gördüğünde savunma arasına pas atmayı, yön değiştirmeyi ya da takım arkadaşını avantajlı durumda topla buluşturmayı da deneyebiliyor. Bu yüzden maçlar ilerledikçe Mahmiç'in sadece pozisyonun sonunu değil, hazırlık kısmını da etkileyebilen bir oyuncu olduğunu düşünmeye başladım. Ama bence pas kalitesinden önce konuşulması gereken bir nokta var. Mahmiç top ayağına geldiğinde oyunu gereksiz yere zorlamaya çalışan bir oyuncu değil. Birçok pozisyonda ilk gördüğü mantıklı seçeneği değerlendiriyor ve takımın hücum akışını devam ettirmeye çalışıyor. Bu yüzden maçlarda sürekli çok zor paslar ya da yüksek riskli denemeler görmüyorsunuz. Ama savunma çizgisinin kırılabileceğini gördüğü anda da sorumluluk almaktan çekinmiyor. Özellikle koşu yoluna bıraktığı paslarda bunu görmek mümkün. Bazen tek dokunuşla oynuyor, bazen de topu birkaç metre taşıdıktan sonra doğru zamanlamayla arkadaşını hareketlendiriyor. Açıkçası maçları izlerken en çok hoşuma giden şeylerden biri de buydu. Çünkü Mahmit çoğu pozisyonda oyunu daha karmaşık hale getirmek yerine bir sonraki doğru aksiyonu bulmaya çalışıyor. Ama bu pasların oluşmasını sağlayan bir başka detay daha var. Mahmiç topu her aldığında ilk fırsatta elden çıkarmaya çalışan bir oyuncu değil. Bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarının hücuma yerleşmesi için de zaman kazandırabiliyor. Bazılarında ise sırtı dönük şekilde topu saklayıp bağlantı oyuncusu rolünde üstlenebiliyor. Özellikle ceza sahası çevresinde ve rakip yarı sahada bunu sık sık görebiliyorsunuz. Bu sayede takım arkadaşları hücuma katılana kadar topun takımda kalmasını sağlayabiliyor. Ve açıkçası bu özellik skor katkısından bağımsız olarak teknik ekibin hoşuna gidebilecek detaylardan biri. Çünkü Mahmiç her pozisyonda aynı çözümü aramıyor. Şartlar oluştuğunda kaleyi düşünebiliyor. Ama gerektiğinde takım arkadaşlarını oyuna katmayı ve hücumu canlı tutmayı da başarabiliyor. Mahmiç'in oyununda beklemediğim artılardan biri de duran toplar oldu. Çünkü birçok hücumcu orta saha zaman zaman korner kullanabilir ya da serbest vuruşların başına geçebilir. Ama onun maçlarına baktığınızda bunun çok daha düzenli bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Takımı duran top kazandığında çoğu zaman topun başındaki kişi o oluyor. Ve bunun nedenini anlamak da çok zor değil. Çünkü kullandığı kornerlerde ve yan toplarda ceza sahasına düzenli olarak tehlikeli servisler gönderebiliyor. Bazı pozisyonlar doğrudan asistle sonuçlanıyor. Bazılarında ise son vuruşlar yeterince kaliteli olmadığı için istatistiklere yansımıyor. Ama görüntülerin geneline baktığınızda duran toplarda takımına sürekli bir tehdit oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Ve bundaki hoşuma giden bir diğer detay ise duran toplarda tek bir çözüm aramaması. Çünkü bazı oyuncular topun başına geçtiğinde ne yapacağını önceden tahmin edebiliyorsunuz. Mahmiç'te ise durum biraz farklı. Pozisyon uygun olduğunda doğrudan kareyi de deneyebiliyor. Zaten bunu uzaktan şut kısmında detaylıca konuşmuştuk. Bu denemeler gole dönüşmese bile rakip savunmayı ve kaleciyi sürekli farklı ihtimallere hazırlıklı olmaya zorluyor. Bence bu da özellikle yakın geçen maçlarda teknik ekiplerin değer verdiği detaylardan biri. Çünkü bazen bir korner, bazen iyi kesilmiş bir serbest vuruş, bazen de beklenmedik bir şut maçın kaderini değiştirebiliyor. İşte Mahmiç de duran toplarda bu katkıyı verebilecek oyunculardan biri. Şu ana kadar daha çok Mahmiç'in oyunundaki güçlü taraflardan bahsettik. Ama açıkçası oyunun her bölümünde aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum. Özellikle savunma tarafında bazı soru işaretleri var. Çünkü mücadeleden kaçan bir oyuncu değil, geri koşuyor, pres yapıyor, rakibini rahatsız etmeye çalışıyor. Ama oyunun bu tarafında hücumdaki kadar belirleyici olduğunu söylemek zor. İstatistikler de bunu destekliyor. Maç başına 0.6 top çalma ve 0.07 pas arasıyla savunmada sürekli aksiyonun içinde olan bir oyuncu profili görmüyoruz. İkili mücadele rakamları da benzer bir tablo çiziyor. Bu yüzden ben Mahmiç'i oyunun iki yönünü de aynı seviyede oynayan bir orta saha olarak değerlendirmiyorum. Çünkü ilk düşündüğü şey çoğu zaman savunma organizasyonu değil. Top kazanıldığı anda atacağı koşu oluyor. Bir sonraki hücum aksiyonu oluyor. Bunu video boyunca da birçok kez gördük. Takım topu kazandığı anda hemen ileri çıkmaya çalışıyor. Koşu atıyor ve boş alanı arıyor. Evet, bu geçiş hücumları için değerli bir özellik. Ama daha üst seviyelerde oynayacaksa oyunun savunma tarafında biraz daha istikrarlı hale gelmesi gerekecek. Açıkçası şu anki profili bana savunma katkısıyla değil de hücum katkısıyla fark yaratan bir oyuncu olduğunu düşündürüyor. Bu arada Mahmiç hakkında konuşurken değinmek istediğim bir an var. Bu pozisyonda yaşanan çarpışmanın ardından oyun bir süre duruyor ve Mahmiç sahada bilincini kaybediyor. Açıkçası böyle bir görüntü gördüğünüzde oyuncunun maça devam etmesini beklemiyorsunuz. Ama kısa bir süre sonra tekrar sahada görüyoruz. Üstelik sadece sahada da değil.
Yine hücumun içinde, yine ceza sahasına koşuyor. Ve yine pozisyonun son bölümünde yer alıyor. Tek bir pozisyondan oyuncu analizi tabii ki yapılmaz. Ama bu görüntü sahadaki karakteri hakkında küçük de olsa bir fikir veriyor. Çünkü maç boyunca gördüğümüz enerji seviyesiyle oldukça uyumlu. Aslında sezon genelindeki ısı haritasına baktığınızda da benzer bir tablo görüyorsunuz. Kağıt üzerinde hücumcu orta saha olarak gözükse de saha içindeki yerleşimi çoğu zaman ikinci bir forveti andırıyor. Ceza sahasına yaptığı koşular, ikinci topları takip etmesi ve sürekli skor bölgelerinde görünmesi tesadüf değil. Videonun önceki bölümlerinde konuştuğumuz birçok detay da zaten bu ısı haritasıyla örtüşüyor. Mahmiç geçtiğimiz sezonu Avusturya 2. Ligi'nde geçirdi. O sezon 29 maçta 5 gol 5 asist üretti. Bir yıl sonra ise kendisini video boyunca izlediğiniz bütün kesitlerde olduğu gibi Çekya 1. Ligi'nde Slovan Liberec formasıyla izliyoruz. Normalde seviye yükseldiğinde üretimin bir miktar düşmesini beklersiniz. Mahmiç'te ise tam tersi oldu. Bir üst seviyeye çıkmasına rağmen skor katkısını arttırdı. Bu sezon 8 gol ve 5 asist üretti. Bence daha etkileyici olan detaysa bunu yaparken birçok maçta 90 dakikayı tamamlamamış olması. Sezonun ilk bölümünde zaman zaman kulübede kalıyor. Bazı maçlarda sonradan giriyor, bazılarında ise oyundan erken çıkıyor. Buna rağmen sezonu takımın en üretken oyuncularından biri olarak tamamlıyor. Milli takım kariyeri de oldukça ilginç. Önce Avusturya U17 takımında forma giyiyor. Sonra Bosna Hersek U19'a geçiyor. Ardından tekrar Avusturya U21 takımında oynuyor. Ve sonunda tercihini Bosna Hersek A milli takımından yana kullanıyor. Yani bu yükselişi onu Bosna Hersek milli takımına kadar taşımış durumda. Şu ana kadar sadece 2 kez A milli takım formasını giydi ama buna rağmen Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Bu videoyu Dünya Kupası maçları oynanmadan önce hazırladığımı da özellikle belirtmek isterim. Dolayısıyla turnuvada süre aldığımı bilmiyorum ve turnuvadaki performansı hakkında şu an için yorum yapmam mümkün değil. Transfermarkt tarafında ise Beşiktaş, Salzburg, Leipzig ve Slavia Prag ilgisi görünüyor. Bu ilgilerin ne kadar somut olduğunu bilmek zor. Bu yüzden kesin bir transfer söylentisi gibi değerlendirmemek de gerekiyor. Ama şunu söylemek mümkün. Henüz 21 yaşında olan ve son 2 sezonda bu kadar hızlı yükselen bir oyuncunun daha fazla kulübün radarına girmesi çok şaşırtıcı olmaz. Çek Ligi uzun süredir takip etmeyi sevdiğim liglerden biri. Özellikle Slavia Prag ve Viktoria Pilsen maçlarını izlemekten çok keyif alıyorum ve vaktim oldukça izlemeye çalışıyorum. Bu nedenle Ermin Mahmiç de aslında ilk kez karşılaştığım bir oyuncu değil. Daha önce listeme aldığım isimlerden biriydi. Ama Slovan Liberec maçlarını pek izlediğim bir takım olmadığı için detaylı bilgim yoktu. Ancak Beşiktaş'la ilgili transfer haberinin ardından maçlarını bu kez çok daha detaylı izlemeye karar verdim. Elbette eksikleri var. Özellikle oyunun savunma tarafında gelişmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Ya da video boyunca iyi yaptığını bahsettiğim özelliklerin daha da gelişmesi gerekiyor. Ama burada unutulmaması gereken şey şu. Henüz 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben kendi adıma ligimizin artık daha fazla Mahmiç tipi oyunculara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. En iyi dönemini geride bırakmış, kariyerinin son kontratlarını yapan oyuncular yerine gelişime açık profillere yatırım yapılmasını daha doğru buluyorum. Çünkü ligimizin uzun vadede bir köprülük haline gelmesi gerektiğine inanıyorum. Oyuncuyu geliştirip daha büyük liglere gönderebilen, bundan hem sportif hem de ekonomik kazanç elde edebilen bir yapıya dönüşmek bence çok daha değerli. Transfer söylentilerine baktığımızda da yalnızca Beşiktaş'ın değil, farklı profillerde kulüplerinde oyuncuyu takip ettiğini görüyoruz. Bunlardan biri Çekya'nın son şampiyonu Slavia Prag. Bunun yanında Salzburg ve Leipzig gibi Red Bull yapılanmasının kulüplerinin de adı geçiyor. Bu kulüplerin özellikle genç ve gelişime açık oyuncuları bulma konusunda Avrupa'nın en başarılı organizasyonlarından bazıları olduğunu düşünürsek bu ilgi tesadüf değil. Belki Ermin Mahmiç birkaç yıl sonra beklenen seviyeye ulaşamayacak. Belki de bugün konuştuğumuz eksiklerini tamamen kapatıp çok farklı bir seviyeye çıkacak. Bunu zaman gösterecek. Ama benim için şu anki tablo oldukça net. Eğer Süper Lig kulüpleri gerçekten gelişime açık oyunculara yatırım yapmak istiyorsa Ermin Mahmiç gibi profillerin transfer listelerinde yer almasına şaşırmam. Benim düşüncelerim bu şekilde. Sizler de Ermin Mahmiç hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz eğer kanala abone değilseniz abone olabilir, videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.